Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizler için yıllardan beri yapmış olduğum pamuk bazlama tarifimi bütün püf noktalarıyla paylaştım. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz ve derin dondurucuda aylarca muhafaza edebilirsiniz. Gerçekten de muhteşem oluyor. Asla pişman olmayacaksınız. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Öncelikle patatesleri haşlamam gerekiyor. Burada toplamda 500 gram patates var ve üzerine 3 su bardağı soğuk su ilavesi yapıyorum. Tencerenin ağzını kapatıp hemen ocağa alıyorum. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Ve çok kısa bir süre içerisinde patatesler haşlandı. Mutlaka tencerenin ağzı kapalı olması gerekiyor. Çünkü su kaybının olmaması için. Ben tabii ki de su ve kullanmış olduğum su ve un miktarını buna göre ayarladım. Su kaybı olmasın, mutlaka tencerenin ağzı kaynama esnasında kapalı olsun. Bir yemek kaşığı tuz ilavesi yaptım ve bir su bardağı soğuk süt ilavesi yaptım. Eğer süt evinizde yoksa ve kullanmak istemiyorsanız sütsüz de yapabilirsiniz. Defa sütsüz de yapmışlığım vardır bu bazlamayı. Kesinlikle süt yoksa kullanmanıza gerek yoktur. Boş zamanım olduğunda bu bazlamayı yapıp hemen buzluğa koyuyorum. Gerçekten de aynen yeni yapmışım gibi tazecik oluyor ve kesinlikle lezzetini kaybetmiyor. O yüzden lütfen sizler de güvenle bu tarifimi deneyebilirsiniz. Bu arada buraya kadar gelen kıymetli takipçilerimden ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla ilgili bilginiz veya bir tecrübeniz de varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Patatesleri blenderdan güzelce çektikten sonra şimdi azar azar un vermek şartıyla toplamda 1 kilogram un ilavesi yapacağım. 1 kilogram un 200 gram standart su bardağıyla 10 bardak yapıyor. Un da ölçüsünü vermek istedim. Ama lütfen unu yavaş yavaş verip diğer taraftan da karıştırmaya devam edelim. 1 kilogram unun tamamını ilave ettim. Şimdi mayasını ilave edeceğim. Toplamda yarım paket yaş maya kullandım. Patatesleri çekmek için eğer elinizde blender yoksa çatalla da güzelce ezebilirsiniz veya süzgeçten de geçirebilirsiniz. Ama mutlaka iyice ezilmesi gerekiyor. Tabii ki de bunu yoğurma esnasında da sağlayabilirsiniz. Çok güzel bir şekilde hamurla bütünleşmesi gerekiyor. Yani içinde kaybolmuş olması gerekiyor. Çünkü bazlama kabarırken bu patateslerin hamura takılmaması gerekiyor. Eğer takılırsa bazlama şişmez. Bu yüzden bu işlemler çok önemlidir. Bazlama hamurunun en büyük özelliklerinden bir tanesi hamurunun çok güzel bir şekilde yoğrulmuş olması gerekiyor. Yaklaşık olarak lütfen 10 dakika boyunca güzelce yoğuralım. Finalde hamur mutlaka sakız gibi olması gerekiyor. Yani aynen bu şekilde elden çıkması gerekiyor. 10 dakika boyunca yoğurursanız böyle bir kıvam alacaktır. Evet, görmüş olduğunuz gibi hala yoğurmaya devam ediyorum. Ne kadar çok güzel yoğrulursa bazlama o kadar lezzetli olacaktır. Yani şu anda güzel yoğurarak gluteni açığa çıkartmaya çalışıyoruz. Gerçekten de bu işlemler çok önemlidir. Özellikle bazlamada mutlaka hamurun çok güzel bir şekilde yoğrulmuş olması gerekiyor. Hamuru yoğurdum. Yaklaşık olarak 2 saat boyunca mayalanmasını bekleyeceğim. Böyle geniş bir kaba aldım. Altında unladım ki yapışmasın diye. Üstünü kapatıp bir havluyla da sarıp yaklaşık olarak 2 saat boyunca bu hamuru dinlendireceğim.
Ve görmüş olduğunuz gibi hamuru yaklaşık olarak 2 saat boyunca dinlendirdim ve çok güzel bir şekilde mayalanmış. Şimdi güzelce karıştırıp yaklaşık olarak 30 saniye boyunca bu mayalanan hamuru güzelce yoğuracağım. Bazlama hamuru gerçekten de zor bir hamurdur ama eliniz alıştığı zaman gerçekten de çok kolay olacak. Hatta terapi gibi olacak. Boş vaktim olduğu zaman mutlaka bazlama yapıp hemen buzluğa koyuyorum. Çünkü hafta sonu kahvaltılarında özellikle gerçekten de şahane oluyor ev halkı evdeyken. İsterseniz akşamdan buzluktan çıkartıp sabahleyin tavada ısıtıp servis edebilirsiniz. Hiç sorun olmayacaktır. Tazeliğini koruyacaktır ve lezzetini de koruyacaktır. Eminim sizler de denediğiniz zaman her zaman bu bazlamayı yapacaksınız. Bazlama hamurunun zor olduğunu söylemiştim. Bu nedenle bolca ona ihtiyacımız olacak. Tezgahı bol miktarda unladıktan sonra şimdi 11 eşit bezeye ayıracağım. Toplamda 11 beze yaptıktan sonra üstünü örteceğim ve yaklaşık olarak 20 dakika boyunca dinlendireceğim. Hatta üstünü 2 tane bezle örterseniz daha iyi olacaktır. Hamurların mutlaka kurumamış olması gerekiyor. Bu önemlidir. Evet, artık yaklaşık olarak 20 dakika boyunca bu bezeler dinlendi. Şimdi artık hemen pişirme vakti geldi. Bir tane bezeyi alıyorum ve yaklaşık olarak kahvaltı tabağı büyüklüğünde açacağım. Çok ince olmasın, çok da kalın olmasın. Bu önemlidir. Bezeleri toplamda 20 santimetre çapında açacağım. Narin bir şekilde dinlenmiş olan bezeyi söndürmeden alıyorum. Ve böyle bir tahtayla hemen açacağım. Bu arada böyle bir tahta kullanmak zorunda değilsiniz. Sadece ben sizlere ölçü vermek için kullandım. Ama bazlama için yapılmış özel tahtalar var. Eğer alırsanız işinizde gerçekten de büyük bir kolaylık sağlayacaktır. İnternetten bazlama tahtasını araştırabilirsiniz. Evet, parmaklarımla bu şekilde güzel bir şekilde açıyorum. Böyle ters çeviriyorum. Hamur kartınız varsa plastik hamur kartı kullanabilirsiniz. Hemen bu şekilde açtım. Gerektiğinde un kullanın ama ne kadar az un kullanırsak o kadar iyi olacaktır. Ve son tavaya verirken de ellerimle birazcık çırpacağım ki hamurda yapışan unlar dökülsün diye. Bu da önemlidir. Eğer böyle bir imkanınız varsa lütfen tavaya koymadan önce ellerimle güzelce çırpalım ve unlarını da dökelim. İşimde kolaylık sağlamak için 2 tane bezeyi açacağım. Ondan sonra da peş peşe pişireceğim. Böylelikle daha da kolay olmuş olacak. Seri bir şekilde pişireceğim. Tabii ki de eğer bir yardımcınız varsa evinizde daha da kolay olacaktır. Böyle açıyorum ve hemen üstlerini de örtüyorum ki kesinlikle kurumasın. Bu önemlidir. Eğer kurursa balon gibi şişmeyecektir.
Evet, artık pişirmeye başlıyorum. Mutlaka tavanın çok güzel bir şekilde iyi ısınmış olması gerekiyor. Çok fazla yüksek ateşte olmayacak, çok da düşük ateşte olmayacak. Ocağın en büyük gözünde orta ateşte pişmesi yeterli olacaktır. Eğer tava çok hızlıysa birazcık altını tabii ki de ilerleyen dakikalarda hafiften kısabilirsiniz. Her 10 saniyede bir bazlamayı mutlaka çevirmemiz gerekiyor. Lütfen çevirelim. Ne kadar çok çevirirsek bazlama eşit bir şekilde güzelce kızaracaktır. Aynı zamanda çok kısa bir süre içerisinde dev gibi kabaracaktır. Görmüş olduğunuz gibi bazlamayı sürekli çeviriyorum. Böylelikle eşit bir şekilde de kızarmasını sağlıyorum. Bir taraftan da diğer hamurları da açmaya devam ediyorum ki seri bir şekilde pişirmek için. Biraz sonra zaten göreceksiniz şişmeye başlayacak. Ben birazcık detaylı verdim. Daha kısa bir süre içerisinde pişireceksiniz. Hepsi seri bir şekilde peş peşe pişiriyor. En önemli püf noktası bazlamayı sürekli olarak çevirmektir. Bakın görüyorsunuz yavaş yavaş şişmeye başlıyor. Şişmeye başlarken bile yine ters çeviriyorum. Görmüş olduğunuz gibi ilk bazlama olmasına rağmen dev gibi kabardı. Şu anda basınçla içi pamuk gibi pişecektir. İçinin çok güzel pişmesini sağlıyor. Bu şekilde balon gibi olması. Bu nedenle ne kadar çok ocakta durursa o kadar iyi olacaktır. Merak etmeyin, bazlama kesinlikle sert olmayacak. Çünkü içinde patates olduğu için ne kadar çok ocakta tutarsanız o kadar iyi olacaktır. Ve hemen ikinci bazlamayı pişirmeye başlıyorum. Bu arada ilk pişirdiğim bazlamayı da bol tereyağı ile yağlıyorum. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Eğer buzluğa koyacaksanız tereyağı ile yağlamanıza gerek yoktur. Buzluktan çıkarttıktan sonra ısıtın ve hemen tereyağı sürüp afiyetle yiyebilirsiniz. Yine önemli püf noktası mutlaka her bazlamayı pişirdikten sonra tavayı hızlı bir şekilde bir peçeteyle silelim ki bazlamalar kesinlikle kararmasın. Bu çok önemlidir. Çünkü bazlamayı pişirirken hamurdaki unlar tavaya dökülecektir ve bu da bazlamanın siyah çıkmasına sebebiyet verecektir. Bu nedenle ara ara lütfen tavayı temizleyelim peçeteyle. Ve artık kısa bir süre içerisinde bazlamalar hazırlandı. Gerçekten de hepsi pamuk gibi oldu ve çok lezzetli oldu. Hiç düşünmeden bu tarifimi deneyebilirsiniz. Açıklamalar kısmına bu malzemelerin bütün detaylarını tek tek yazacağım.
İçini görüyorsunuz, çok güzel bir şekilde pişti. Hepsi de yumuşacık oldu. Hiç düşünmeden bu tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Eminim denediğiniz zaman sürekli yapacağınız bir tarif olacaktır. Ve böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.